Smiggle'larına hoş geldiniz. Yeni video ve yeni konu tabii ki. Yeni konumuz nedir? Bu video bittiğinde Tolkien evreninin üstadlarının arasına gireceksiniz. İddialı video. Videonun konusu 3 kelimeyle anlatılabiliyor. Eru, Ainu, Maya. Tolkien evrenini oluşturan 3 kavram diyebiliriz. Çatıyı bunlar oluşturuyor. Dediğim gibi video bittiği andan itibaren Tolkien evreninin üstadları arasındasınız. Çünkü bu üçünü cümle içinde kullanabiliyorsanız, herhangi bir ortamda Yüzüklerin Efendisi Tolkien konuşulurken eğer bilgi dağarcığınızdan çıkartıp karşı tarafa ulaştırabildiğiniz andan itibaren ciddi bir karizma. Ne dedik? Eru, Ainu, Maya. Neden bu üçü önemli? Çünkü yaratılış hikayesi bu üçü üzerinden kuruluyor Tolkien evreninde. Bunları dediğim gibi biliyorsanız, biraz daha cümlede kullanabiliyorsanız artık belli bir level'dasınız demektir. Yıldızlar, boncuklar buraya dizilecek. O yüzden konu eğlenceli. Giriş aşamasında bilgiler olacak. Kafa karıştırmayacağız. Ama video bittiğinde çok iddialıyım. Tolkien evreni birkaç üstad daha kazanacak diyorum. Smiggle evine hoş geldiniz. Yeni konu, yeni video. Şimdi ne dedik? Eru, Ainu, Maya. Bir yudum alalım. Eru, çatının en tepesinde. Aslına bakarsanız, gerçek dünyayla karşılaştırırsanız Allah, Tanrı dediğiniz kavram Eru. Eru, Ilúvatar diye geçiyor. Ne yapıyor Eru? Eru öyle bir pozisyonda ki her şeyi yapmaya muktedir. Böyle bir gücü var. Doğal olarak da dediğim gibi hikayenin eğer bir ağaç yapısı olacaksa karakterler açısından Eru en tepede. Eru, Ilúvatar. Klasik olarak Quenya geliyor. Eru kelimesi ne demek? One, only, tek olan. Daha önce güncel bir referans kafanızda yakalayabiliyorsunuzdur. Her şeyi bu başlatıyor. Daha sonra Ainu diye bir varlık oluşturuyor. Bunları da eğer bugüne uyarlamak isterseniz melekler diye anlatabileceğimiz bir grup. 14 taneler zaten. Yanlış bilmiyorsam artı 1 bir de 15 Melkor'lu oluyor. 15 diyelim o yüzden. Ainuları yaratıyor. Neden? Çünkü hikaye böyle. Onlar müthiş, muhteşem güzellikli bir şarkı söylüyorlar Eru'nun isteğiyle ve Tolkien evreni oluşuyor. Hepsinin sorumlu olduğu bölgeler var. O şarkılar bir şeyler oluşturuyor orada. Ainu bu. Ainur dediğinizde çoğul hale geliyor. Ainular aslında bize döndüğünde. Bunu da cebe koyduk. Eru'ne çatının tepesi altta Ainu geliyor. Yaradan ve yaratılmış varlıklar. Bu şekilde başlıyoruz. Ne yapıyor? Alttaki 15 tane karakter, varlık, Eru'nun kafasında oluşturduğu dünyayı veya oluşumu fiziksel hale getirmek için şarkı söylüyorlar. Ainulandale denen bir dönem, bir çağ hikayede. Bu ve yaratılış çağı. O muhteşem şarkı dudaklardan ses olarak çıkıyor ve Eru'nun düşüncelerini maddeye, fiziksel hale getiriyor. Bu şekilde Tolkien evreni oluşmuş oluyor. Birinci nokta buydu. İkiye geçebiliriz. Şimdi merkez noktayı belirledik. Ne? Eru. Her şey onun başının altından çıkıyor. Fikir nereden geliyor? Sonuçta Tolkien çok biliyoruz ki din konusunda belli bir noktaya kadar bir fanatizmi var. Zaten yetiştiriliş şeklinin içinde bir papaz mevcut. Haliyle doğal olarak motivasyon bu yönde. O yüzden de böyle bir başlangıç yapması bence çok garip değil. Veya daha doğrusu düzeltelim. Hikayeyi yazdıktan sonra bir çatı oluştururken bu tür bir mantıktan yürümesi de bana gayet normal geliyor. O gün öğrendiğini bir sonraki gün kendi dünyasına farklı bir şekilde sokuyor ama kavramları karşılaştırıp eşleştirebiliyorsunuz. Olayın esprisi bu. Şimdi Eru ile başladık. Nedir? Bir de onun lakabı var. Epitef gibi bir şey diyorlar. Böyle zor bir telaffuzu var. O da Ilúvatar. Her şeye muktedir anlamında. Her şeyi yapabilecek kadar büyük. Yine elf dilinden bahsediyoruz tabii ki.
Çünkü kavramları belli dillere refer ederek açıklıyor Tolkien. Bu noktada artık Eru'yu iyicene oturttuğumuzu düşünüyorum. Nedir? Eru bu dünyayı kuran karakter. Merkezde olan o. Ne yapıyor? Bir alt grup yaratıyor. Ainu. Ainur diyoruz, çoğul oluyor. Music of Ainur diyorlar. O şekilde ortaya çıkıyor evren. Tolkien'in Arda'sı, Ea'sı, işte Orta Dünyası, bunların hepsi onun kendi evrenini oluşturuyorlar. Aslında bu Ea dediğimizde de o full olarak onun kurduğu oluşumdan bahsediyoruz. Böyle bir ifade de var. Bunu da katabilirsiniz. Böylece 4 ettiler. Eru, Ea, Ainu, Maya. Gittikçe gelişiyoruz. Konuyla ilgili tamamlamak üzereyiz. Çok az kaldı. O noktadan sonra her şey okey. Konuyu toplamak gerekirse Eru bu işleri bir şekilde o yaratılış müziğiyle ortaya koyan bir karakter. Daha doğrusu konulmasını sağlıyor. O düşünüyor, öbürleri onu gerçekleştiriyor. Bu noktada referansı, bunu yüksek izninizle "World and all that is" diye bir ifade var anlatılırken. Tolkien'in kullandığı bir şey. Bu aynı zamanda İncil'de de bildiğim kadarıyla bir bölümde geçiyor. Doğal olarak referansın bu olması çok da şaşırtıcı değil aslında, dediğim gibi. Gerek çocukluğu gerek aldığı eğitimi düşünürsek. Notu alalım. Eru çatının en tepesinde. Evet, çatıya Eru'yu koyduk. Eru'dan sonra nereye gidiyoruz? Bir tık aşağı iniyoruz. Orada Ainu var. Ainu veya Vala. Bu melekvari yaratıklara, daha sonradan yaratılmış olan bu ruhlara Vala veya Ainu diyoruz. Çoğul kullanmak istediğinizde Valar veya Ainur oluyor bunlar. Ainurlara diyemiyorsunuz. Ainulara olur. Ama bizim dilimizde tabii bunun çok uyuşmasını beklemekte biraz haksızlık. Bunlar Tolkien evrenin kozmogonisinden sorumlu karakterler. O evrenin doğumu bu arkadaşlar bir şekilde gerçekleştiriyorlar bu olayı. Nasıl yapıyor bunu da? Dediğim gibi Eru'nun düşünceleri, o kafasındaki hayallerini fiziksel hale getiriyorlar. Söyledikleri bir şarkı var ve bu şarkıyla ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu Ainu kelimesi de Quenya geliyor, ancak Tolkien başındaki Ain bölümünü net açıklarken arkasından gelen eki tam olarak açıklamadığı için bunun bölünmesine çok girmeyeceğim ama bilebileceğimiz şey, bunun Ainu dediğinizde aklınıza gelecek olan Holy Ones diyorlar, yani kutsal olanlar ya da Ainur, nasıl kullanırsanız artık. Ainu ne diyorduk? Tekil, Ainur, çoğul. Vala, tekil, Valar, çoğul. Bunu da bir hemen cebe 2-3 kere söyleyip atalım, çünkü dediğim gibi gittikçe geliştiriyoruz olayı. Neredeyse tepe grubun 2 tanesi bitiyor. Şimdi 15 taneler. Demiştim, melekler grubu gibi algılandırılabilir bu kavram. Doğal olarak her birinde kendi özelliği, kendi görevi var. Şimdi ne olduklarına bu kadar açıklık getirmişken o 15'in ne olduğunu önce Tolkien'den bir alıntı yapıp daha sonra anlatalım diyorum. Şimdi bir önceki videoda evren hesabı yapmıştık. Bilmiyorum izleyenler oldu mu ama 8 çağa ayırmıştık Tolkien evrenini. O çağ hesabında da ilk gelen Ainulindale'ydi. Bu o yaratılış evresi. Orada Ainu şarkısı, o muhteşem müzik yapılıyor ve bir şekilde Tolkien evreni ortaya çıkıyor. Şimdi bunu yapan 15 tane karakter var dedik. Bunlar aslında 14'ünü bir gruba ayırıyorsunuz. Bir tanesi farklı bir gruba gidiyor ki Melkor. Başta onlarla beraber o da çok uyumlu bir şarkı söylüyor ama sonrasında egosu ve bireysel istekleri ön plana çıktığı için grubun armonisini bozan karakter Melkor. Bunu da bugünle karşılaştırırsak ne olur? Şeytanla çok net bağdaştırabileceğiniz bir karakter Tolkien evreninde de karşınıza çıkıyor. Kötü adamın orijinleri nereden geliyor? Bu şekilde kendinize bir yol çizme şansına sahipsiniz. Bunların hepsi ölümsüz ateş ile can alıyorlar öncelikle. Ölümsüz bir ateş var ve bu Ainulara ya da Ainur grubuna o hayatı veriyordu. Olarak tabii ki kimle? Eru tarafından yapılıyormuş. Ainu müziğiyle canlandırdıkları şeyler ne dersek de tekrarlamakta fayda görüyorum. Eru'nun düşünceleri.
Çağ ne? Ainulandale. Bu Tolkien evreninin yaratıldığı çağ. Bu kozmogoniyi kim oluşturuyor? Ainu. Daha doğrusu 15 Ainu. Nasıl oluşturuyor? Şarkı söyleyerek oluşturuyor. Neyi refer alıyor diyorsanız da tekrarlıyorum. Eru'nun düşüncelerini. Bir sonraki bölüm gelsin. Orada tek tek bu 15 Ainu neymiş ne değilmiş bir de onlara bakalım istedim. Şimdi 15 tane isim vereceğim ama belirtmek istiyorum. Bunlar isim değil aslında. Bunlar Orta Dünya ırklarının veya halklarının bu varlıklara taktıkları adlar. Yani aslında Tolkien evrenin hikayesi içinde bunlar bu isimlerle doğmuyorlar. Bu isimleri daha sonradan Orta Dünya halkları onlara veriyor. Şimdi bu arada hemen bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Quenya kökenli dedik ancak doğal olarak Valarin kökenleri de var bu baştaki kavramların orijinlerinde. Nedir Valarin de tahmin edebileceğiniz gibi bu varlıkların konuştuğu dil. Onların da anlaşması lazım bir şekilde. Neyse çok karıştırmayacağım. Çatı'nın ikinci karakterindeyiz. Şimdi aşağı inerken dediğim gibi 15 tane isim okuyacağım ve bakalım bunların özellikleri nelermiş onları göreceğiz. Evet, orijinal ismi de Lords of the Valar. Yani Valar'ın Lordları diye geçiyor. Lord ve Lady olmak üzere de ikiye ayrılıyorlar. Ve doğal olarak ilk başta girilen karakter listeye Man ve Sulimo. Man ve Sulimo nedir? Rüzgarların kralı. Aynı zamanda Valar grubunun da kralı olarak geçiyor hikayede. Hemen arkadan hepsi bir uyum içinde şarkı söylerlerken gurur ve güç arayışı içinde müziğin harmonisini bozan Melkor, bir başka ismiyle Morgoth Bauglir geliyor. Gerçek karanlık lord ve grubun içinden sürülmeden önce en kuvvetli olanı Ainu grubunun kendisi. Arkadan Ulmo geliyor, denizlerin kralı, suların lordu. Daha sonra Aule, demirci olan, dünyanın ve altının lordu. Orome, avcı, ormanların lordu. Kadim bir atlı. Namo, bir diğer ismiyle Mandos, ölülerin yargılayıcısı, hükümcü. Irmo, ki bir başka ifadeyle Lorien, rüyaların efendisi veya rüyaların yolunun efendisi. Ve arkadan sonuncu lordumuz Tulkas Astaldo, güreşçi, Valinor'un şampiyonu, kendisi fiziksel güce inanan bir karakter. Bu şekilde lordlarımızı bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi sıra bir şekilde Lady'lere geçme konusuna gelecek. Doğal olarak lord varsa lady de olmalı. Varda Elantari ile başlıyoruz hikayeye. Kendisi yıldızların kraliçesi. Aynı zamanda Valar'ın kraliçesi ki bu da onu Manwë'nin eşi yapıyor. Yavanna Kemantari, dünyanın lady'si, meyve veren, aynı zamanda da demirci Aule'nin eşi. Nienna, merhametin lady'si. Irmak, dere, çay veya küçük su, akarsu anlamına gelen bir ismi var. Este, the gentle diye geçiyor, kibar Este aslında. Rahatlamanın ve şifanın lady'si. İyileştirmeden sorumlu karakter kendisi. Vaire the Weaver, yani dokumacı Vaire, kendisi Mandos'un salonların duvar kilimlerini hazırlıyor. Gergefçi, bir nevi zanaatkar kısmından sorumlu olan karakterle karşı karşıyayız. Vana, the ever young diyor, yani Vana hep genç olan Vana, hayat verici ve güzel olan olarak anılıyor. Nessa the Dancer adından anlayacağımız gibi hızlı ve dans etmeyi seven bir lady'den bahsediyoruz. Özellikle Nessa ve Vana'nın bu Ainu grubunun içinde en güçsüzler olduğunu belirtmekte fayda var. Bu güç sıralaması neye göre yapılıyor bilmiyorum ancak notlar arasında bu iki karakter için özellikle düşünmüş bir dipnottu bu. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bu şekilde de 15'i tanıdığımızı düşünüyorum. Evet ve çatının sonuncu grubu nedir? Maya. Çoğal olmasını istiyorsak Maiar. Bunlar Ainu dediğimiz varlıkların yardımcıları. Yine ölümsüzüz. Yok edilseler dahi varlıklarına devam ediyor. Yani fiziksel olarak yok ediyorsunuz ama ruhani olarak
Void diyorlar ya, boşluk diyorlar. Orada devam ediyor bu. Bir şekilde varlığını koruyor. Ne dedik? Yardımcı karakterler. Belli bir güçleri de var bu arada. Yani çok da böyle dediğiniz bir karakter değil. Belli yardımlar da var. Mesela şimdi oyuna girdiniz, Eru olamazsınız, Ainu olamazsınız ama mesela Gandalf'ı seçip Yüzüklerin Efendisi Rise to War oynuyorsunuzdur cep telefonundan. Gandalf ne? Gandalf bir Maya. Tabii ki ikinci isimleri var. Bu isimleri toplulukta yaşadıkları veya görevlendirildikleri topluluklardan alıyorlar. Veya Kurumo mesela. Saruman. O da bunlardan biri. Eyvendil, Radagast. O da bunlardan biri. Birçok böyle örnek var. Mesela Güneş ve Ay'ın hareketlerinden sonra Aydan diye bir karakter var. O da bir Maya. Bunlar Çat'ın 3 numaralı grubu. Orada duruyorlar. Kendilerine verilen göreve göre fiziksel bir şekil alıyorlar aslında. Tam kendilerini anlatacak fiziksel bir şekilleri yok. Bunu da tahminimce günümüz dünyasında mutlaka bağlayacak bir referans bulacağınızı düşünüyorum. Elfler bu gruba Fanar diyorlar. Fiziksel olarak öldürebilirsiniz ama ruhsal olarak ölmez diyorlar. Bilemiyorum. Fanar. Elflerin taktığı isim. İşte burada karakterler var. Bunlar daha çok Ainu'ların yardımcıları olarak geçiyorlar. Filmde gördüğümüz, birçok oyunda oynadığımız karakterler bunlar aslında. Tekrar Radagast, Gandalf, Saruman, Sauron, Balrog, bunların hepsi bu grubun içindeki karakterler. Ve sıralamamızın 3. sırasında oturmuş ve bekliyor durumdalar. Bizi doğal olarak bunları da tek tek isimleriyle bir sayalım, bir görelim. Nedir, ne değildir, kim kime ne yardımcılığı yapmış, o yardımcılık sırasında hangi fiziksel şekle bürünmüş, bunları bir görelim. Aradan onları çıkalım. Kiminle başlıyoruz? Tabii ki fantazi dünyası ve Tolkien evreninin en bilinen karakterlerinden biri olan Gandalf'la topa girmekte fayda görüyorum. Gandalf aslında Maya olarak bilinen ismi Olorin, Manwë'nin yardımcısı kendisi. Ancak hem filmde hem kitapta hem kitap kapaklarında birçok şeyde o kadar çok görüyoruz ki artık bana göre aslına bakarsanız aralarından çok açık bir şekilde ayrılıp kendini kurtarmış durumda. Alatar var, Morinetar ve da Morinektar gibi de okuyabiliyorsunuz. Manwë'nin yine yardımcılarından ve oyunun mavi büyücülerden biri bu. İsmi de çok ilginç, sonradan gelen. Bunun nedeni de şu, Sauron'un peşine gönderildiği için bu ismi alıyor. Eyvendil var, Radagast'tan bahsediyoruz. Şahsına münhasır bir karakter. Doğal olarak tabiata ve doğaya olan düşkünlüğü kendisini Yavanna'nın yardımcısı haline getiriyor ki bu da çok normal bir sonuç. Kuruma yani Saruman Aule'nin yardımcısı. Aule birçok karaktere birçok şey öğretmiş görünen o ki. Durin's Bane yani Durin'in felaketi kendisi bir Balrog. Biliyoruz ki Moria'nın derinliklerine sürülüyor. Orada uzun bir uyku dönemi geçirdikten sonra Jüjer tarafından uyandırılıyor ve ortalığı karıştırıyor bu karakter. Godmok, yine bir Balrog'dan bahsediyoruz. 1. çağda Orta Dünya üzerine ayak basmış, gelmiş, geçmiş. Onu da belirtebiliriz, onu da verebiliriz. En görkemli Balrog olduğundan bahsediliyor ve kendisi bir Maya. Ilmare, yıldızların gardiyanı kendisi ve en güçlü Maya olduğu iddia ediliyor bu arkadaşın. Mairon, genel olarak bizim bildiğimiz ismiyle Sauron doğal olarak bu grubun içinde. Arien, Güneşin gardiyanı, 2. en güçlü Maya olduğu iddia ediliyor kendisinin. Şimdi diyeceksiniz bunları nereden biliyorsun? Sonuçta kitaplardan not alıyoruz. Olayımız budur. Eonwe, Manwë'nin bayrak taşıyıcısı bu arkadaş ve temsilcisi. Ilmare kadar kuvvetli olduğu ki en güçlü Maya demiştik Ilmare için iddia ediliyor. Melian var, Lúthien annesi. Osse var şu an karşımızda. Daha öncesinde ilk zamanlarda Melkor tarafından taraf değiştirmesi için üstüne çok baskı yapılan bir karakter. Ve hatta Melkor ona bir Maina'nın durumundan daha yüksek bir pozisyon sunuyor. Bir Ainu olan Ulmo'nun güçlerini vaat ediyor ancak eşi tarafından Osse tutuluyor, toparlanıyor ve
normal görevine geri veriliyor. Bu arada tabi Ulmo nedir diye tekrar hatırlayın. Denizin tanrısı ya da meleği diyelim. Osse ve Uninen onun yardımcıları. Osse'yi vazgeçiren eşi ise Uninen. O da en güçlü 3. Maya, denizlerin lady'si. Bu şekilde bir denizcilerin koruyucusu ve yöneticisi olarak geçiyor kendisi. Hazır denize girmişken Salmar, Ulmo'nun yani denizlerin efendisinin üflediği boynuzu yapıyor. O boynuzun adı da Ulumuri bu arada. Palanto, Romestamo diye de biliyoruz. Bu mavi büyücülerin ikincisi Alatar'ın yanına alıp Orta Dünya'ya taşıdığı Sauron'un peşinden bir başka Maya. Sonuncu ismimiz Tilion, ayın gardiyanı olan Maya ve bu şekilde Maya listesi de sona eriyor. Bu da Tolkien evreninin çatısını tamamladığımız nokta aslında. Birçok şey söyledik ama öncelikle neyi gördük? Eru, yaradanı Tolkien evreninin. Ainu, meleği Tolkien evreninin ve Maya'sı. Onu artık nereye koyarsanız ama onlar da kuvvetliler. Üç kavram. Bu üç kavram, bu üç kelimeyi dediğim gibi cümlenin içinde artık kullanabilecek durumdasınız. Bu da sizi Tolkien evreninin bir üstadı haline getiriyor. Bu saatten sonra istediğinizi konuşabilirsiniz. Demirci Aule dediler mi? Biliyoruz. Ainu. Yavanna dediler mi? Hop, onu da biliyoruz. Tabiattan sorumlu, doğadan sorumlu bir başka Ainu. Eru dediler mi? Eru Ilúvatar. Bütün hikayeyi oluşturan karakter. Maya, Gandalf, Saruman, Radagast. 5 büyücünün 3'ü elinizde şu an. Maya olduklarını da biliyorsunuz. Çok karışık değil. Umarım yeterince basitleştirebilmişimdir. Ancak videonun sonuna kadar dayanabildiyseniz artık Tolkien evreninin derinliklerinin içindesiniz ve tekrarlıyorum, bir üstad sayılabilirsiniz. Buradan sonrası tamamen ilginizi çekip çekmemesi ve sizin geliştirip geliştirmemenizle ilgili bilgilerinizi. Yoksa çerçeve bu. Ainulandale'de şarkıyı söyleyen Ainular, Eru'nun isteklerini fiziksel hale getirirken Mayalardan yardım alıyorlar. Aslında Tolkien evrenini tek cümlede anlattık. Güzel bir video oldu bence. Değişik bir konuya girdik. Çok fazla deşilmeyen bir konuya girdik. Aslına bakarsanız Yüzüklerin Efendisi'nde veya Hobbit'te de bulamayacağınız bir konu bu. Silmarillion'daki referanslarını da değerlendirmek, bilemiyorum, bir anlatsa ben daha çok sevinirdim açıkçası. Zamanında daha bir otururdu her şey yerine. O açıdan bence değişik bir konuyu elimden geldiğince basitleştirerek sizlere aktarmaya çalıştım ve bu şekilde de Smeagol'un evinde bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize sevgiler, kucak dolusu. Kendinize iyi bakın, aklınızı serin tutun, Smeagol'un evinde kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.